Rodos Adası'nın diğer tarafına geldim. 30 Euro'dan başlıyormuş. İkinci sıralar 20, 25. Bu ne abicim ya? Bu ne abicim bu? Bu ne? Şu olaya baksanıza ya. Abiler Quality Springs'te çayını, kahvesini içiyorlar. I will pay there. Yani Kanuni Sultan Süleyman Camii'den şöyle Hipokrat Meydanı'na doğru gidiyorum. Su o kadar temiz ki. Balıklar falan komple görünüyor. Dünyanın 7 harikasından biri olan Yunan güneş tanrısı Helios'un heykelinin tam olduğu yerdeyim. Çok da bir kalabalık da yok. İnsanlar böyle net. Belli. Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethettikten sonra yaptırmış olduğu Kanuni Sultan Süleyman Camii. Bence fiyatlar uygun. Hipokrat Meydanı. Şurası da bizim meşhur koyumuz Lindos. Daha da net. Cam gibi. Okay. Go. Burası gelin şezlongsuz bir şekilde oturun free. Arkadaşlar en sonunda meşhur Lindos Beach'e geldik. Burada 30 Euro'dan başlıyormuş ilk sıralar. İkinci sıralar 20, 25. Ama denize baksanız abi. Bu ne abicim ya? Bu ne abicim bu? Bu ne? Şu olaya baksanıza ya. Un gibi. Çok güzel. Şöyle bir tur atayım. Ondan sonra bir şezlonga geçip biz de oturalım. Nasıl olsa bedavaymış şu an. Yoksa bir yere havlu atardım. Kısa süreliğine kalacaksan tek başınaysan gerek yok. Lan terlik kaşıyor. Biraz dinlendim. Yorulmuşum. Akropolis şu yukarısı. Şu aşağıdaki evleri görebiliyorsunuz. İşte Bodrum'dakiler gibi. Çok güzel yapmışlar. İçinde böyle küçük bir Akropolis köyü diyelim. Güzel bir köy. Birinci sıra şezlonglar 35 euro. İkinci sıra bir 20 ya da 25. Üçüncü sıra, dördüncü sıra daha böyle ucuzluyor. Ben saat 5'ten sonra geldiğim için benden para almadılar. Bilginiz olsun. Lindos mutlaka gelinmesi, görülmesi gereken yerlerden bir tanesiymiş. Ben de iyi ki gelmişim, hiç pişman olmadım. Gelmişken sizlere de göstereyim dedim. Şimdi sizlere tutmuş olduğum evi gösteriyorum. Böyle bir balkonu var. Şöyle. Mutfak. Şöyle bir eşyaları asabileceğiniz bir yer. Tuvalet, banyo. Tam bir Yunan evi. Bu 4 gece 263 euro. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Kelebekler Vadisi'ne geldim. Kelebekler Vadisi'nin girişi burası. Böyle arabayı rahatça koyabiliyorsunuz. Lindos'un girişinde bir yer vardı. Bir orası aldı 7 euro. Ona da şaşırdım ama geri kalan yerlerde hiçbir şey yok. Arkadaşlar kalabalıktan doğru dürüst gidemiyorum ya. Belki kelebekleri görüyorsunuz da. Çok güzel, çok doğal duruyor. İnsanlar tabii yolda giderken durup bakmak istiyorlar. Şöyle kelebekleri görüyorsunuz. Konuyorlar. Şunlar hepsi kelebek arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hepsi kelebek. Karşı taraf da kelebekmiş.
Baksanıza arkadaşlar. Şöyle kalabalığı görüyorsunuz. Ben de geldim, sıraya gireyim. Şöyle. Aynı bileti burada da gösteriyoruz. Yeni bilet almaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir yer yine. Şu ağaçta gördüğünüz küçük şeyler kelebekler. Yani her yerde var. Çok fazla var. Ama ben bir çeşit gördüm. Başka görmedim. Sanki bunlar hepsi bir kabile. Farklı. Ne rengini gördüm. Baksanıza arkadaşlar. Bir de şöyle tepeden bakalım. Ama her türlü gelirseniz biraz yorulacaksınız. Onu baştan söyleyeyim. Intanto fa come scivolo che non ci riesco a mettere. Şimdi anlattıkları gibi girişe geldik. Burası da dedikleri taş galeri. Yunanları zaten biliyorsunuz. Bunlar tarihte oldu bitti söz konusu. Söz sahibi adamlardı, özellikle felsefe falan, sanat anlamında. Çok güzel. Böyle ara sıra kamerayı durduruyorum. Instagram'a da videolar hazırlıyorum. Aynı zamanda bilginiz olsun arkadaşlar, kızmayın yani. Niye kesik falan diye. Abi baksanıza olaya. Ne kadar iyi olduğunu anlayabiliyor musunuz? Şöyle gelmişken suyun kenarından da biraz çekeyim. Arkadaşlar suyun altı bildiğiniz net şekilde görünüyor. Burası Kalite Springs diye geçiyor. Zaten şnorkel yapan insanları görebilirsiniz. Şöyle sınıra kadar gideyim. Hello, how are you? Very well with you. Thank you very much. How much I should pay? Nothing, just I will eat, drink, right? Yes. For the drink is 30 euros per set. Okay, wonderful. Arkadaşlar 30 euro set halinde. 2 tane şemsiye, 2 tane şezlong, bir tane şemsiye 30 euro set halinde. Ama böyle havlusunu atıp takılanlar da var. Aynı benim yapacağım gibi. Olay bu şekilde. Kendimi şimdi Yunanistan'ın Rodos adasının temiz sularına atacağım. Hadi görüşürüz abiler. Arkadaşlar su böyle tatlı bir soğukluğu var. Öyle Akdeniz gibi değil. Suyu böyle güzel. Çok da bir kalabalık da yok. İnsanlar böyle net. Belli. Suya zaten bakınca az çok görüyorsunuz. İçinde yüzen balıklar falan var. Ben biraz önce denk geldi de şu an göremiyorum. Ama cam gibi.
pislik falan herhangi bir durum söz konusu değil. Bizdeki gibi bir durum yok yani. Maalesef. Ama o dedikleri gibi şezlonglar ücretsiz falan filan öyle bir şey yok arkadaşlar. Adam şezlong ücretli diyor ve bu sadece şezlongun parası. O parayla yiyip içemiyorsun. Türkiye'de adam 500-750 bin lira para istiyor ama o parayı orada yiyorsun, bir şeyler yiyebiliyorsun. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Sadece şezlong parası. O yüzden gelince düşünüp karar verirsiniz. O da size kalmış artık. Şimdi bir kokteyl söyledim, Sex on the Beach. 12 euro. Bu da yanında veriliyor. Şöyle çerez. Manzara bu. Ne diyorsunuz? Sizce nasıl? Bir tadına bakayım bakalım. Aa, lezzetli. Arkadaşlar burada fiyat hani ben Marmaris'te 500 liraya içtim. Bunun gibi kokteyli. Aynı klasmanda International kokteyl. Burada daha ucuz. Avrupa'da ve şu ortamda hep kalite ve lezzetli. Orada 500 liraya içtiğim kokteylin yemin ederim tadı 5 kuruş etmezdi ya. Anlatamam yani. Neyse. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. Arkadaşlar şimdi Mandaraki Marina'ya geldim. Mandaraki Port, liman diyorlar. Şu yel değirmenleri var. 1, 2, 3. Bunlar da çok eski arkadaşlar. Zamanında kullanmışlar. Cruise gemileri şu şeyde arkada görüyorsunuz. Onun daha büyüğü de var arka tarafta. Güzel. Temiz. Şimdi asıl olaya geldim. Dünyanın 7 harikasından biri olan Yunan güneş tanrısı Helios'un heykelinin tam olduğu yerdeyim. Tabii heykel şu anda yok, yıkıldı. Şurada bir ayağı, şurada bir ayağı. Dünyanın 7 harikasından bir tanesi. Amerika'daki özgürlük anıtına benzer devasa bir heykel. Buradaymış. Ve işte yaşanan depremlerden sonra zamanla yıkılmış. Burası yıkılmasaydı zaten çok müthiş bir şeydi de resimlerden anladığım kadarıyla. Milattan önce 280 yılında Lindoslu kral mı diyeyim, onun yaptırmış olduğu bir heykel. Eskiden dünyanın 7 harikasından biriydi ama artık yok maalesef.
geldik. Sağ olsun benden arkadaş bırakıyor. Ben de buradan girişe kadar geldim. My friend, thank you very much. You are very kind. Welcome. Bye bye. Bye. Arkadaşlar beni Old Town'a bıraktı şimdi. Ben de Şövalyeler Sarayı'nın olduğu yere doğru gideceğim. Burada da yine onlarla alakalı bir durum var. Yani bunlar Hristiyan dünyasının askerleri. Özel bir birlikler. Burası ilginç. Adamlar buradan bu bölgeyi komple kontrol etmişler. Şimdi de üzerinden yıllar geçmesine rağmen insanlar şey yapıyorlar. Uzolları var arkadaşlar. Yunan rakısı 5,5 euro. Bu şekilde. Ondan sonra yani şöyle var. Bunun fiyatı ne kadarmış? Şu 19 euro büyük olan. Şu 23 euro. Şöyle var 11,5 euro. Ya fiyatları kıyaslayın arkadaşlar. Bence fiyatlar uygun. Yani şaraplar 8, 6,5, 9. Ben çok anlamam ama şaraptan. Burası da böyle. Dayım da burada Şövalyeler Sarayı'nın yakınında acıklı bir parça açmış. İnsanları bunalıma sokuyor. Burası da meşhur Şövalyeler Sokağı. Şu meşhur Şövalyeler Sokağı'ndan biz de bir yürüyelim ya. Arkadaşlar bunlar çok acımasızmış. Yani çoluk çocuk yok, ölüm korkusu yok. Ne bileyim para sıkıntısı yok. Bir de bunlara iyi bakıyorlarmış. Dini yönden de bunların kafası rahatmış. Siz zaten her türlü cennete gidiyorsunuz. Yeter ki işte bizi koruyun. Bunlar da yani her biri ne bileyim ölüm makinesi ya. Hani böyle savaşlarda vardır ya, kılıcı çeker 8-10 tanesini öldürür, 2-3 kişi bir olur öldürür. O tipteki askerlermiş. Hepsi özel eğitimli. Ne bileyim sporundan tut işte yeme içmesinden tut. Bunlara sürekli bakıyormuş abi. İşte bu Vatikan'dan kalma. Adamlar beslemişler. Beslemişler. Bunlar da onları korumuş. Şeylere falan yani denizde insanların geçmesine, gemilerin geçmesine falan izin vermiyorlarmış. Haraç kesiyorlarmış. İşte Osmanlı'ya da problem olunca en son Kanuni ya Rodos ya ben diyor. Rodos'u da alıyor yani. Çok zor oluyor ama Rodos'u devirmeyi başarıyor. Ondan sonra zaten bir de burası şeymiş, Fatih Sultan Mehmet almak istiyormuş. Bir türlü ona kısmet olmadı. Ondan dolayı özellikle Rodos'u istiyormuş Kanuni. Yani bildiğiniz şu an tarihe tanıklık ediyoruz. Burada neler neler yaşanmış. İşte halka bunlar zulmetmeye başlıyor belli bir süre sonra arkadaşlar. Geliyorlar önce buraya güçsüzler, güçleniyorlar. İşte dini arkalarına alıyorlar. Yanlarına adam çekiyorlar. Diğer ülkelerden falan bayağı bir güçleniyorlar. Güçlendikten sonra da halka çöküyorlar. Yani taşkınlıklar, maşkınlıklar. Halk da en son diyor ki ya yeter anasını satayım. Çünkü Osmanlı içeri sürekli haber gönderiyor. Size dini yönden herhangi bir sıkıntı olmayacak. Nasıl yaşıyorsanız yaşamaya devam edeceksiniz. Buna benzer şeyler olduğu için onlar da en son dayanamayıp ajanlık yapmaya başlıyorlar. Zaten ajanlık olayı çözüldükten sonra Osmanlı kısa bir süre sonra hemen Rodos'u ele geçiriyor. Ve insanların da söz verdiği gibi yaşamasına, hayatını sürmesine. Şöyle.
Şimdi asıl olayın olduğu yere gidiyorum arkadaşlar. Meşhur kale. İşte adamlar bunun arkasında. Siz alttan yukarı tırmanmaya çalışıyorsunuz. Saldırmaya çalışıyorsunuz. Yapacak hiçbir şey yok. Tabi o zamanlar öyle yok drone'muş, oymuş, buymuş. Yok. İçeride ne varmış? Şimdi böyle bir giriş yaptık. 2 numara keş diyor. Ben de 2 numaraya doğru gidiyorum. Şöyle bilet alacağım. Arkadaşlar 2 numaradan bileti aldık. Şuradaki bayan kontrol etti. Şimdi şöyle içeri gireceğiz. Abi ihtişamlı yapmışlar ya. İşte her dinde böyle olaylar var. Türkiye'de de bir sürü var. Yani İslamiyet'te de var. Burada da var. Dünyanın her yerinde olay din üzerine kurulmuş arkadaşlar. Budizm, Hristiyanlık, ne bileyim, Müslümanlık. Aklınıza gelebilecek bütün dinlerde bu olaylar var. Şimdi şöyle girişe geldim. Bu seramikler çok özelmiş yalan doğru. Bir videoda izlemiştim. Burası da herhalde bu şövalyelerin, abilerinin, babalarının, yani şeyden bahsediyorum. Ağalarının yeri herhalde. Burada da yine böyle bir seramik. Yani şömine de eksik değil ha. İlla şömineyi kullanmışlar. Pozisyona göre, yetkiye göre insanlara şey verilmiş. O da makam. Şu olaylar Türkiye'de de çok. Saraylarda, Osmanlı'da kalma. Rusya'da gördüm. Şurada yine bir merdiven var ama aşağı inmemiz yasak. Bu da o meşhur şövalyelerin gemisi veya gemilerinden bir tanesi. Arkadaşlar kalenin meydanına doğru geldim. Şu köşede bir kafe var. Burada heykeller var, işte kendileri için önemli olan adamların heykellerini yapmışlar. Şöyle. Aslında size şeyi göstermek istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman Camii. Rodos fethedildikten sonra Kanuni direkt buraya bir cami yaptırıyor. Bir cami daha var. O da Pargalı İbrahim Camii. Şu yan tarafta bulunan yerde medrese. Süleymaniye Camii diye yazıyor da işte hani Kanuni Sultan Süleyman Camii diye ben biliyorum.
Etrafta da hediyelikler arkadaşlar. Osmanlı mimarisi. Arkadaşlar, surların içerisinde Rodos'un böyle sokakları var. Sokakların içinde yeniye dair hiçbir şey yok. Böyle insanlar bozmadan temizce yapmışlar. Sokakları görüyorsunuz. Böyle yolda küçük küçük esnaflar var. İşte restoranlar var. İnsanlar böyle oturup çayını, kahvesini içiyorlar. Yani Kanuni Sultan Süleyman Camii'den şöyle Hipokrat Meydanı'na doğru gidiyorum. Gidip orada bir şeyler yiyeceğim arkadaşlar. Bunların Yunan döneri diyeyim. Bizimkinden farklı ama lezzetli ve doyurucu. Yani o bir öğün olarak yediğiniz zaman kesin doyuyorsunuz. Doymama gibi bir şansınız yok. Ve arkadaşlar ekmek ilginç bir şekilde çok lezzetli bir ekmekleri var. Artık mayasından mı, hamurundan mı, neyinden bilmiyorum ama baksanıza abi. Rodos'a bir hafta en az gelin ya. Bir hafta gelin. Ama planlı bir gün Lindos atıyorum. Sabah erkenden orada olmak şartıyla. O Anthony Quinn koyu var. Bir gün orası. Bir gün kale. Bu benim olduğum yer. İşte bugün gitmiş olduğum o Kaliti Springs bir gün orası. Onunla beraber aynı zamanda Kelebekler Vadisi'ni de aradan çıkartabilirsiniz. İkisine bir gün yazabilirsiniz. Klasik bir kalenin kulelerinden bir tanesi. Buradan böyle inip gideceğim. Üstümü falan değiştireceğim. Şu an deniz şortum üstümde, terlik üstümde. Üstüm ıslak. Thank you. Böyle geze geze gideceğim, üstümde kurusun. Ondan sonra oturur bir yerde bir şeyler yerim. Arkadaşlar o meşhur heykelin ayaklarının olduğu yere geldim. Tam o adam bir ayağı burada, bir ayağı şu karşıda. Şöyle dünyanın 7 harikasından bir tanesiymiş. Yaşanan depremlerde yıkılmış. Burada da işte gördüğünüz gibi her ülkeden gelen özel yatlar var. İşte zenginlerin, iş adamlarının neyse. Burada insanlar geliyorlar. Kaliteli bir tatil yapıyorlar. Türkiye'de yakın fiyatlar, yani aynı fiyatlara ve daha ucuz fiyatlara burada takılmak mümkün. O yüzden bence kaliteli bir takılma istiyorsanız Yunanistan'ın Rodos adasını kesinlikle tercih edebilirsiniz. Buradaki turistlerin çoğu İtalya, İngiltere, Avustralya, Fransa, İtalya, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen, Almanya, işte bir sürü insan var. Ve temiz, güvenli. Seni kandıracaklar diye korkmuyorsun. Ne bileyim, ben çok sevdim. Hani Yunanistan diğer tarafları nasıldır bilmiyorum. Ama mutlaka gelin derim. Şimdi dönüş yolundayım. Yine aynı porta geldik, limana geldik. Şurada geldiğiniz zaman check-in yazıyor arkadaşlar. Check-in yaptırıyorsunuz. Sonra şuradan da beyaz arabanın minibüsün olduğu yerden de içeri giriyoruz. Şimdi sıradayız. 3 tane alınca yeni rakıyı 15 euro tanesi. Tek alınca 17 ya 15 euro normalde 3 tane alırsanız. Tek alırsanız 17 euro. Türkiye'de bilmiyorum ne kadar fiyatları. Şöyle 13 euroya Jim Beam var binlik. Ballantine's 16.56. Jack Daniels 28. Alkol fiyatları Türkiye'den ucuz arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Birkaç tanesine baktım.
Ama diğer o geri kalan parfümler falan bence Boyner'den falan almak daha mantıklı. Hem taksit imkanı varsa taksit yapıyorsunuz. Tek sefer olmuyor, tek çekim olmamış oluyor. Gözlüklerde de aynı fiyat.